Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Girişteki sesten de anladığınız gibi bugün dışı gevrek, içi yumuşacık simit tarifi hazırladım. Bu tarifte süt kullanmadım ve dışını da bulamak için pekmez kullanmadım. Sizin de çok beğeneceğiniz bu güzel simit tarifinin hemen lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçiyorum. Simit hamuru için ilk önce yoğurma kasesine 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. Suyumuzun ılık olmasına özen gösterelim. 2 tatlı kaşığı dolusu toz şeker ekliyorum. 1 paket kuru maya ekliyorum. Kuru maya yerine yaş maya da kullanabilirsiniz. Yaş maya kullanacaksanız yarım paket kullanmanız yeterli. Mayamın aktif olması için biraz bu şekilde kaşık yardımıyla karıştırıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım çay bardağı 125 milimlik çay bardaklarından ve 1 su bardağı yine tekrardan 200 milimlik yoğurt ekliyorum. Yoğurdum birazcık sulu tarafından kullandım. Çok da sulu olmamasına dikkat edelim yoğurdumuzun. 2 küçük tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra un eklemesi yapıyorum. Bu tarifim için toplamda 6 su bardağı kadar un ekledim. Yine kullandığım un bardak ölçüm 200 milimlik klasik su bardağı. Her zaman belirttiğim gibi un marka kalitesine göre değişebileceği için sizler hamurunuzun kıvamına göre un ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Unumu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan hamur kıvamını alana kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. Hamurunuzun bu kıvamda olmasına özen gösterin. Bu sayede simitleriniz daha güzel olacaktır. Hamurumu tamamen yoğurduktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Oda ısısında yumuşatılmış tereyağımı da hamuruma ekleyip güzelce içinde tereyağım tamamen kaybolana kadar hamurumu yoğuracağım. Daha önce de sütlü simit tarifi paylaşmıştım. Yine tekrardan tereyağı eklemiştim o tarifi de. Çok sıkça sorulan sorulardan bir tanesi, tereyağı yerine katı yağ margarin kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabilirsiniz. Ama bu tereyağı lezzetini o simitlerde elde edemezsiniz. Margarin birazcık yavan yapar simit tariflerinizi. Tabii ki tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Hamurum gördüğünüz gibi tereyağı tamamen içinde kaybolana kadar yoğurdum. Hamurum kıvamından hiçbir şey kaybetmedi tereyağı ekleyince. Tereyağı ekleyince hamurum yumuşak oldu deyip de sakın un eklemesi yapmayın. Tereyağlı hamuru yoğurdukça zaten hamuru kendi kıvamını buluyor. Ve güzelce yoğurmuş olduğum hamurumun üzerine kapatıyorum. 45 dakika kenarda mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalanırken ben de hemen bu aşamada dışını bulamak için karamelize suyunu hallediyorum. Bu sefer pekmez kullanmayacağım. Şekerle ve suyla karamelize su yapacağım. Bu şekilde pekmez kullanmak istemeyenler, evinizde pekmez yoksa da bu tarifi kolaylıkla yapabilirsiniz. Şekerim eriyip karamelize rengi olana kadar ocağımın başında ayrılmadan bu işlemi yapacağım. Altını mutlaka kısık ateşte yapalım. Yüksek ateşte eğer şekeriniz yanarsa karamelizede kötü bir koku oluşur ve simitlerimizde istediğimiz lezzeti yakalamamış oluruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar toz şekerim tamamen eridi. Kısık ateşte yaptım bu işlemi. Artık bu aşamada suyunu ekleyebilirim. 1 çay bardağı toz şeker için 2 çay bardağı su kullanacağım. Bakın dibinde sertleşmeler oldu. Bu hiç önemli değil arkadaşlar. Kısık ateşte tekrardan suyu ısınana kadar bekleyeceğim ve kenarında bu şekilde tenceremde çevirerek kenarındaki sertliklerin de ve içindeki sert olan karamelize şekerlerin de erimesini sağlayacağız. Karamelize şerbetimi kaynatmadım. Yeteri sıcaklığa ulaşıp dibindeki o sertlik şekerleşmeleri erimesini sağlayacak kadar ısıya ulaşması yeterli. Ocağımın altını kapatıyorum. Tenceremi ara ara sallayarak bakın gördüğünüz gibi dibindeki sertlikler de hemen yok oluyor. Şerbetimin soğuması için genişçe bir kaba aldım. Dilerseniz bu işlemi hamur yoğurmadan önce de yapabilirsiniz veya hamur mayalanırken hazırlayıp soğumaya bırakabilirsiniz.
Simit hamurumu 45 dakika mayalandırmam yeterli geldi. Çok fazla simit hamurlarınızı mayalandırmanıza gerek yok. İlk maya kokusunda çıkması için hamurumun ilk havasını kabında çıkartıyorum. Bu şekilde yoğurarak ilk havasını çıkartıp toparlamış olduğum hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Bu işlemi yaparken unlama işlemi kullanmadım. Hamurumuz ele yapışan zorlu bir hamur olmadığı için hamur kesme aparatıyla parçalara ayırıyorum. İlk önce 4 parçaya, sonrasında da bu şekilde ufak parçalara ayırarak ben 11 beze yapacağım. Sizler daha büyük simit yapacaksanız bu beze sayısını azaltabilirsiniz. Büyük mandalina büyüklüğünde gördüğünüz gibi arkadaşlar bezelere ayırdım hamurlarımı. Zamanınız varsa 5-10 dakika üzerini kapatarak da bezelerinizi dinlenmeye de bırakabilirsiniz. Çok hafif elimi unladım. Eğer elinizi unlarsanız bu şekli vermek daha kolay olur. Hamurumuz yoğurtlu da olduğu için arkadaşlar elinizi çok hafif unlayarak hamurunuzun güzel toparlanıp şekil vermesi daha kolaylık olacaktır. Avuç içimle güzelce bastırarak uzun şerit yaptım hamurumu. Hamurumuzun da her yerinin aynı düzgünlükte ince olmasına dikkat edelim. Ve sonrasında ortadan bu şekilde sabitliyoruz ve bir ucunu içi olacak şekilde bir ucunda dışı olacak şekilde katlayarak hamurumuzu şekilliyoruz. Ve sonrasında en uç kısmında arkadaşlar bu şekilde bastırıyoruz. Bu simit verme şekli en kolay şekil arkadaşlar. Sizi hiç zorlamayacak ve kolaylıkla simit şeklini verebilirsiniz. Tekrardan yine nasıl şekil verdiğimi göstermek istiyorum. Şekil verirken bazı ortalarda kopma noktasına gelebilir. Hiç problem değil. Tekrar o kopan yerleri birleştirerek avucunuzla bastırırsanız toparlamış olacaksınız. Daha önce kanalımda hamurunu sütle yapmış olduğum simit tarifi de paylaşmıştım. Deneyen herkesten olumlu yorumlar almıştım. Tekrardan bu simit tarifinde de yine aynı şekilde beğeneceğiniz bir simit tarifi. Yoğurtla dışı gevrek, içi de yumuşacık oluyor. Hatta sütlü simit tarifinden daha gevrek oluyor diyebilirim. Denediğinizde de ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bu tarifi de sizlere gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ediyorum. Bütün bezelerime aynı işlemi devam ederek simit şeklini verdim ve artık dışı için susama bulayabiliriz. Simitimin susamı için ben aktarlarda satılan özel simit susamı kullanıyorum. Bu susam biraz yağlı oluyor. Eğer beyaz susamınız varsa yanmaz tavada biraz bu renk alana kadar kavurabilirsiniz. Mutlaka kısık ateşte susamınızı kavurmaya dikkat edin. Evet arkadaşlar, ben karamelize şerbetimi soğutmuştum. Soğutmuş olduğum şerbetin içine ilk önce simit hamurumu ekledim. Biraz güzelce çevirdikten sonra suyunu da süzdükten sonra susamıma batırıyorum ve her yerini güzelce susama buladım. İkinci kez yine aynı şekilde şerbetimize koymuş olduğumuz simit hamurumuzu susamla güzelce buladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş tepsime simitlerimi yerleştirdim. Susamı bularken simitlerinizi hiç açmaya uğraşmayın. Tepsiye yerleştirdikten sonra bu şekli vermek çok kolay. Hamurlarımın sadece düzgün olması için orta kısımlarını biraz açacağım. Çok fazla inceltmeyeceğim. Simit ince olarak sevmediğim için bu şekilde çok az orta kısımlarını açtım. Ve öncesinde ısıtmış olduğum 200 derece alt üst fanlı ayarda simitlerimi pişirmeye gönderiyorum arkadaşlar fırınıma. İki tepsimi de aynı anda pişireceğim. Bu arada arkadaşlar soruyorsunuz çok sıkça iki tepsi de aynı anda pişiyor mu diye. Benim fırınımda iki tepsi pişirme özelliği var ama yine de alt üst çevirerek pişirmeye özen gösteriyorum. Fırınımda yaklaşık yarım saatte simitlerim pişti. 200 derecede piştiği için arkadaşlar yarım saatte pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Sizler kontrollü şekilde pişirmeye özen gösterin. Bu tarifle denediğinizde artık dışarıdan simit almayacağınızı çok eminim. Bu lezzet tabii ki sokak simit lezzeti değil arkadaşlar ama pastanede yediğiniz simitlerin birebir aynısı diyebilirim. Denediğinizde de ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız.
Sütle yapmış olduğum simit tarifi de çok güzeldi. Yoğurtla yaptığımda da daha bir kıyırlık veriyor. Dışı gevrek, içi de yumuşacık oluyor. Sizlere hemen tekrardan ilk sıcaklığı çıkınca da dışının ne kadar gevrek olduğunu göstermek istiyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra da yine aynı gevrekliğini koruyor uzun süre. Hamurunu akşamdan hazırlayıp üzerine kapatarak buzdolabında bekletebilirsiniz. Sabah buzdolabından çıkarttığınız hamuru 15 dakika oda ısısında biraz aktif olmasını sağlayın ve sonrasında şekil vererek simitinizi akşamdan hazırlayıp sabahta pişirebilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.